Merhabalar. Bugün sizle farklı tipte bir video yapacağız. Aslında daha önce videolarımızda bahsettiğimiz gündeme dair konuları da işleyecektik. Şu ana kadar genelde kişisel gelişimle ilgili videolar yaptık ama gündem çok yoğun. Savaş gündemi var İran ve İsrail arasında. Biraz buna değinmek isteriz. Açıkçası şu anda tabii ki bütün izlediğimiz kanallarda her yerde bu savaşla ilgili konular işleniyor. Ben de değinmek istiyorum. Çünkü hem bu konuya hem İran ve İsrail'in tarihine hakim biriyim. O yüzden bu savaşın ana sebepleri, görünen ve görünmeyen sebepleri ne olabilir? Bundan sonra ne olabilir? Onları biraz konuşalım. Şimdi savaş tabii kaçınılmaz bir savaştı açıkçası. Çünkü birkaç senedir İsrail zaten bu konuda sinyali vermişti. Çünkü İran'ın nükleer programı hızla devam ediyordu. Açıkçası 15 sene önceden başlayan bir program. Tabii bunu nükleer silah için mi yapıyorlar yoksa sadece enerji amaçlı mı bu program sürdürülüyor? Bunu bilmek o kadar da kolay değil. Ama İran güçlü bir ülke, kadim bir devlet, en az 3000-4000 senelik devlet geleneği olan bir kavim. Özellikle son 1000 senesinde, biraz oradan bahsedelim. Son 1000 senesinde, 1000-1200 senesinde Türklerin egemen olduğu, yani yönetim ve hanedanlık Türklerde ama halkın önemli bir kısmı, büyük bir kısmı Fars kavmi, yani İran. Aslında İranlı diye bir şey olmaz arkadaşlar. İran coğrafyanın adıdır. Nasıl Azerbaycan bir coğrafya adıysa İran'da coğrafya adı. Tıpkı bizdeki Anadolu gibi. Anadolu devleti, Anadoluluyuz pek denmez, Türküz denir. Ama Anadolu coğrafya adı. Burada da İran coğrafya adıdır. Ama Fars deriz. Yani Fars asıllı deriz ya da. Halkın çoğunluğu Fars. Şu anda 85 milyon civarında nüfusu olmakla beraber bunun %30-35'i Türk nüfusundan oluşuyor arkadaşlar. Yani Güney Azerbaycan bölgesi biliyorsunuz İran'ın kuzey-batı tarafına denk geliyor. Tebriz bölgesi tamamıyla Türklerden oluşuyor. Azerbaycan Türklerinden oluşuyor. Söylediğim gibi son 1000 senesinde Türklerin yönettiği bir coğrafya. Ta ki 1900'lerin başında ya da ortalarından biraz önce diyeyim, Şah Pehlevi'nin devrimleriyle artık Türklerden çıkmıştır. Hanedanlık tamamıyla Farslara geçmiştir. Tabii oradaki yakın tarih hikayeleri de çok enteresan. İşte Şah'ın oğlunun petrolleri millileştirme çabalarından ötürü artık en sonunda Amerika'nın 9 devrimini yapmasıyla Şah dönemi biter ve artık Ayetullah Humeyni dönemi başlar. Ama dediğim gibi coğrafya, aynı amaçların, aynı emellerin olduğu coğrafya. O yüzden sadece devletleri yöneten hanedanlık değişmiş oldu. Yani 1900'lerle beraber Türklerin hanedanlığı bitti. Ta Selçuklulardan başlayan Şah İsmail dönemine devam eden Safevi Devleti diyoruz. En sonunda Kaçar Hanedanı'yla Türklerin İran coğrafyasındaki egemenliği bitti ve ondan sonra Şah dönemi başladı. Peki yani İran her zaman bütün tarih boyunca bölgede büyük bir güç olmuştur. Sasaniler zamanını hatırlayın. Mutlaka ders kitaplarından da hatırlarsınız. O zamanlardan bu zamanlara kadar İran tarihte o bölgede bölgesel önemli bir güç olmuştur. Bazen büyük imparatorluklar, Pers imparatorlukları kurmuşlardır. Bazen de şimdiki olduğu gibi bölgede önemli bir güç olmuştur. Aslında uzun yıllardır ambargo altında oldukları için bu güç tabii ki çok istenilen oranda büyümedi ama tabii ki arkalarında Rusya, Çin, hatta Kuzey Kore desteği de unutmamak lazım. Ama ben şöyle düşünüyorum, yani bu ambargolar olmasaydı eminim ki Türkiye ve Türkiye'yi geçebilecek seviyede bir altyapıya sahipler İranlılar. Özellikle İran üniversiteleri kalifiyelik, bilgi, teknoloji alanında çok iyiler. Ben bizzat biliyorum çünkü. Özellikle ilaç sektöründe çok iyiler. Biyoteknoloji alanında, yine aynı şekilde kimya alanında, nükleer tarafında da çok iyiler. Zaten petrol ve gaz konusunda zenginlikleri mevcut. Dolayısıyla bu konularda İran önemli bir ülke. İran halkı açıkçası çok kültürlü bir halktır.
Bunu bizzat yine aynı şekilde bilerek söylüyorum. Gidin İran'a ve sokaktan birini çevirin, size Fuzuli'den şiirler okuyacaktır. Ya da Şirazi'den aynı şekilde şiirler okurlar. Halk bu konularda çok iyidir yani. Özellikle bir entelektüel birini bulmak zorunda değilsiniz. Halktan bile çevirseniz bu konuda gerçekten çok ileri seviyededirler. İran böyle. Peki İsrail çok farklı bir dünya. Yani İsrail, Kur'an'da da bahsedildiği gibi İsrailoğulları demek biliyorsunuz Hazreti Yakub'un oğulları 12 oğlundan türemiş ve devam etmiş bir kavim. O yüzden tarih boyunca İsrailoğulları 12 kardeşin yürüttüğü 12 tane ayrı kavimden oluşmuştur. Peki tarih boyunca Yahudiler 2 kere büyük zulüm altında kaldılar. Birincisi Milattan önce 500'lerde Asurlar tarafından, Buhtum Nasır tarafından tarumar edildi o bölge. O bölgedelerdi çünkü Yahudiler. Tüm beldeleri, tüm köyleri tarumar edildi ve o bölgeden Yahudiler sürüldüler. Tekrar Asur dönemi bittikten sonra kuzeyde ve güneyde 2 ayrı Yahudi devleti kuruldu. Bunların tabii kendi içlerinde farklılıkları vardı. Tabii bölge yine aynı Filistin bölgesinden bahsediyoruz. Bununla beraber ta ki milat yani Hz. İsa Aleyhisselam dönemine kadar böyle geçti ve o zaman da bölgede Romalılar hakimdi. Titus, Büyük Titus derler aynı şekilde. Artık Yahudilerin azgınlıkları, suçları çok ayyuka çıkmıştı ve oranın valisi Titus'tan izin alarak tekrar Yahudileri kılıçtan geçirdiler. Kalanları da zaten tekrar o bölgeden çıkıp tüm dünyaya dağıldılar. Özellikle Yemen bölgesi, Şam bölgesi, Mekke bölgesi, Medine bölgesi, onun dışında Rusya'ya doğru gidişler çoğu yere dağıldılar. Ve o tarihten sonra tekrar bir araya gelemediler. Yani sıfır tarihinden bahsedersek. Ta ki 1948 yılında İsrail Devleti kurulana kadar. Tabii onun da Osmanlı'nın bitiş zamanı işte 1916-17'lerde Filistin'in Osmanlı'nın elinden çıkmasıyla beraber bölgeye İngilizlerin desteğiyle Yahudi göçleri başlıyor. 1930'larda 40'ların başında tarih bilenler bilir, Yahudi Hagana Teşkilatı diye bir terör örgütü vardı. Bunlar bölgedeki Filistinlileri artık yıldırmış vaziyetteydiler. Dolayısıyla bunların sonucunda İngilizlerin büyük desteğiyle 1948 yılında Ben Gurion önderliğinde İsrail Devleti kuruldu. İlk Cumhurbaşkanı odur. Ben Gurion da Osmanlı üniversitelerinde Darülfünun diyelim o zamanki adıyla eğitim görmüş ve oradan mezun olmuş bir Yahudidir. Peki şimdi bu savaşı nasıl değerlendireceğiz? Bu kadar tarih özeti yaptık. Bu savaşı şöyle değerlendirelim. Herkes şöyle izleyebilir. İşte şu anda resmi olarak bilinen sebep İran'ın nükleer programı, nükleer silah üretiyor bahanesiyle İsrail'in Amerika ile beraber bölgeye saldırması. Görünen bu. Peki bunun arkasında ne olabilir? Nasıl değerlendirebiliriz? Şöyle ki burada tabii ki dini amaçlar, ekonomik amaçlar ve özellikle şimdi şöyle İran biliyorsunuz Şia inancına bağlı ve ülkenin de kanunları Şia fıkhına göre düzenlenmiş. Onların amacı bölgede Şii inancını yaymak. Peki Yahudilerin amacı ne? Onlar da artık kendi muharref Tevratlarına göre, inançlarına göre Mesih'in tekrar dünyaya gelmesi ve Mescid-i Aksa'nın yıkılıp Süleyman Tapınağı'nın tekrar inşa edilerek Yahudilerin büyük tek dünya imparatorluğunun tekrar kurulması amacını düşünürler. Bunun üzerine giderler ki bu da Muharref Tevrat'ta Arz-ı Mevut diye geçer. Evet, İsrail'in Arz-ı Mevut konusu Muharref Tevratlarında işlenen bir konu. Onlara göre Rab Fırat'la Dicle arasındaki bütün toprakları onlara vaat etmiştir. Söz vermiştir, ahdetmiştir. Ve bu topraklara bir gün mutlaka Yahudiler sahip olacaktır.
Onların inancındaki en temel unsurlardan bir tanesi budur. O yüzden arkadaşlar, yani Filistin'i sürekli Gazze'de, Batı Şeria'da aşağı yukarı 70-80 senedir süren zulüm, onunla beraber çevredeki mesela Suriye'deki Golan tepelerinin işgali, kendi topraklarına katması, aynı şekilde Lübnan'la olan savaşları, şimdi sırada İran. Yani bunların amacı öncelikle etrafındaki ülkelerde kendisine müttefik hükümetlerin kurulmasını sağlamak. Neden? Yutması daha kolay olacak çünkü ileride. Düşünsenize, etrafınızdaki devletler, hükümetler tamamen sizin karşınızda. Yani sizin arzu mevut amacınıza ulaşmanız bununla imkansız. Önce orada istikrarsızlaştırmak, çevreyi istikrarsızlaştırmak ve kendilerine bağlı müttefik hükümetlerin kurulmasını sağlamak. Bir sonraki aşamada artık çeşitli bahaneler üreterek o topraklara girip kendi bünyelerine katmak. Unutmayın, bunun içerisinde Türkiye de var. Türkiye'nin özellikle Fırat bölgesi, Kayseri'ye kadar olan neredeyse bölgeye kadar bunların arzu mevut emellerinin içerisinde dahiliyeti var. Tamam mı? Türkiye tabii ki hiçbir zaman kolay lokma değil. Tabii ki, ama yani sonuç olarak onların arzu mevut emellerinde biz de bulunuyoruz. Bakalım ileride bununla ilgili ne olacak? Bu savaş çok uzun sürmez. Neden arkadaşlar? Çünkü bu iki ülke, İran ve İsrail, birbirlerine komşu, sınırları yok. Arada Irak var, Suriye var vesaire. Yani buradan bir kara harekatı başlatmak öyle kolay bir şey değil. Kara harekatının olmadığı bir savaşta uzun sürmez. Ne zaman kara birlikleri karşı tarafa geçip işgale başlar, artık orada kalmaya başlarlar. Orada karşılıklı cephe savaşları başlar. Bu da belki yıllar sürer. Tıpkı nerede olduğu gibi, unutmayalım, en son Rusya, Ukrayna'da olduğu gibi. Yoksa havadan attığınız füzeler, bombalar en sonunda envanterinizde bitecek ya da sağdan soldan alacaksınız, ama hem yüksek maliyette hem de bir amaç, yani caydıramadıktan sonra birbirinizi çok bir sonuç alınamayacak. O yüzden de çok uzun süreceğini ben düşünmüyorum. Sadece riski belirtmekte fayda var. Şimdi Amerika'nın bu nükleer bölgelerindeki sığınaklara sığınak delici bombalarla saldırması işi biraz sıkıştırabilir, daha da kızıştırabilir. Bu da Hürmüz Boğazı'nı İran'ın kapatması, ki çok zor, ama yine de böyle bir risk var. Eğer ki en son seyrettiyseniz meclislerinde bu konuyla ilgili kapatma izni çıktı. Fakat henüz bu karar alınıp da uygulanmadı. Eğer Hürmüz Boğazı'nı İran gemi trafiğine kapatırsa, ki dünyadaki petrolün %20'si Hürmüz Boğazı üzerinden dağılıyor tüm dünyaya. Düşünsenize, dünyadaki neredeyse 1/4, 5'te 1'i bu boğazdan gidiyor. O zaman 3. Dünya Savaşı çıkma ihtimali artar. Çok net. Çünkü her yüzyılda bir coğrafyalar değişir. 1. Dünya Savaşı, unutmayın, aradan neredeyse 100 seneden biraz daha fazla geçti. Artık ekonomik çıkarlar, sınırlar, beklentiler çatışma ortamına doğru sürükleniyor. Eğer Boğaz'ı kapatırsa, tekrarlıyorum, İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa 3. Dünya Savaşı, çünkü Çin bundan en çok etkilenecek, olumsuz etkilenecek ülke. Çünkü Çin'in petrol ithalatının %90'ı İran'dan geliyor. Düşünsenize, o boğazdan hiçbir petrol geçmediği zaman Çin'in hali ne olacak? Amerika'nın hali ne olacak? Dünya büyük bir krize girer. Bu krizin sonucunda 3. Dünya Savaşı patlak verir. Bundan biz beri olamayız Türkiye olarak arkadaşlar. Biz de o bölgedeyiz. O bölgenin bir parçasıyız. Ve biz de mutlaka buraya bir şekilde dahil ediliriz. Bu savaş bize ekonomik olarak, politik olarak bölgede hiçbir şekilde olumlu olarak yansımayacaktır. Benim endişem, önümüzdeki yıllarda bu savaş ortamının, bu savaşların, sadece bundan bahsetmiyorum, çeşitli doğabilecek diğer savaşlarla beraber Türkiye'nin de bu savaşlara dahil edilip, sonucunu kimse bilemez tabii, ama önemli bir şekilde etkileneceğini söylemekten endişe etmekteyim. Teşekkür ediyorum. Bugün normal diğer çektiğimiz konulardan, videolardan farklı olarak
gündemi işledik. Eğer ki beğenirseniz bu tip şeyleri çekmeye devam edebilirim. Çünkü dediğim gibi tarih, edebiyat, din konusunda konuşabilecek kadar bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen beğene basınız ve ben de arzu ettiğiniz takdirde bu tip videoları çekmeye devam ederim. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.